5 kelime ama hiçbiri tesadüfen seçilmedi. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Neden saniye saniye? Neden en muhteşem ve neden yaratıyorum değil de yarat? Bir de bana yüzlerce soru soruyorsunuz. Kaç kere yazacağız? Sabah mı? Akşam mı? Sesli söyleyebilir miyiz? Kelimeleri değiştirebilir miyiz? Peki o kendi kuyruğunu yiyen yılanın anlamı ne? Bu videoda hepsinin cevabı var. Mantranın neden böyle olduğunu ve nasıl doğru uygulanacağını tek tek anlatıyorum. Bu mantrayı yazıyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Ben yaklaşık 40 yıldır mantra yazıyorum. Yüzlerce farklı mantra denedim. Kelimelerle oynadım, cümlelerle oynadım. Anlamlarını değiştirdim. Önce kendime denedim. Sonra yıllarca gözlemledim. Dolayısıyla burada 5 dakikada aklıma gelmiş güzel bir söz yok. Bu 5 kelimenin arkasında yaklaşık 40 yıllık bir deneyim var. Onun için bugün size yalnızca mantranın nasıl yazılacağını değil, neden tam olarak böyle olduğunu anlatacağım. Ve videonun sonunda sizden bir şey isteyeceğim. Bana inanmayın. Bana inanmayın. Siz yazın, uygulayın, sonra kendi hayatınıza bakın. Şimdi eski mantradan yeni mantraya ne oldu? Beni uzun zamandır takip edenler biliyor. Biz 8 yıldır birlikte başka bir mantra yazıyorduk. Ve onun çok önemli bir cümlesi vardı. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Şimdi dikkat edin, aslında yeni mantra eskisini reddetmiyor. Tam tersine eski mantra bizi yeni mantraya getirdi. Çünkü biz yıllarca ne yazdık? Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Eğer gerçekten bunu söylüyorsak, mantranın kendisinin de gelişmesine izin vermemiz gerekmez mi? Ben gelişiyorsam, siz gelişiyorsanız, düşüncelerimiz gelişiyorsa, bilgimiz gelişiyorsa, neden kullandığımız mantrada gelişmesin? Ve yaklaşık 3-4 ay önce ben şu cümleyi yazmaya başladım. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarattı. Şimdi gelin bu cümleyi birlikte parçalayalım. Çünkü asıl mesele burada başlıyor. Neden saniye saniye? Bana en çok sorulan sorulardan biri bu. Hocam, neden saniye saniye? Şimdi diyebilirdiniz, an diyebilirdiniz, her gün diyebilirdiniz, bugün diyebilirdiniz. Hatta hiçbir şey demeden en muhteşem versiyonunu yarat diyebilirdiniz. Hayır, ben özellikle saniye saniye dedim. Bu rastgele seçilmiş bir kelime değil, saniye saniye. Çünkü benim için saniye saniye bir zaman tarifi değil, bir farkındalık komutudur. Saniye saniye demek, uyanık ol demektir. Gözlerin açık olsun demektir. Hayatının içinden uyuyarak geçme demektir. Şu anda burada ol demektir. Önündeki insanı gör, önündeki fırsatı gör. Söylemek üzere olduğun kelimenin farkında ol. Vereceğin kararın farkında ol. Yaptığın işin farkında ol. Çünkü hayatımızı aslında büyük kararlar kadar küçük kararlar da, küçük anlar da belirliyor. Bir insanla konuşuyorsunuz. Bir kelimeyi söylemeden önce belki bir saniyeniz var. O bir saniyede eski halinizle mi cevap vereceksiniz? Yoksa en muhteşem versiyonunuz nasıl cevap verirdi diye mi davranacaksınız? Bir fırsat önünüze geliyor. Görecek misiniz? Kaçıracak mısınız? Bir iş yapıyorsunuz. Baştan sağma mı yapacaksınız? Yoksa yapabileceğinizin en iyisini mi yapacaksınız? İşte saniye saniye bunu hatırlatıyor. Çünkü değişim benim için yarın başlayacak bir şey değil. Pazartesi başlayacak bir şey değil. Yeni yılda başlayacak bir şey değil. Değişim şu saniyede başlıyor. Ve bir sonraki saniyede devam ediyor. Ve bir sonraki saniyede ve bir sonrakinde insanlar bazen hayatlarında bir mucize bekliyorlar. Bir sabah kalkacağım ve her şey değişmiş olacak. Benim anladığım değişim bu değil. Ben diyorum ki mucizeyi bekleme. Onu saniye saniye oluştur. Çünkü saniye saniye farkında olduğunuz zaman daha iyi karar vermeye başlarsınız. Daha iyi konuşmaya başlarsınız. Fırsatları daha fazla görmeye başlarsınız. İşinize daha fazla odaklanırsınız. İnsanlarla iletişiminiz değişir. Ve küçük gibi görünen
bu değişiklikler birikmeye başladığında, bir süre sonra dönüp baktığınızda hayatınızın değiştiğini görürsünüz. İşte bu yüzden saniye saniye. Peki, gelelim ikinci bölüme. Neden en muhteşem? Neden en muhteşem? Hatta neden sadece muhteşem değil de en muhteşem? Eski mantramızda hangi kelime vardı? Mükemmel. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Okey. Ben artık özellikle muhteşem kelimesini kullanıyorum. Çünkü mükemmellik bazen insana şunu düşündürebilir. Eksiksiz olmalıyım, hata yapmamalıyım, kusursuz olmalıyım. Ve bunu başaramadığınız zaman da insan kendini yetersiz hissedebilir. Ben size bunu söylemek istiyorum. Ben size muhteşem ol da demiyorum. Dikkat edin. Çünkü size muhteşem ol desem sanki şu anda muhteşem değilsiniz gibi görünür. Hayır. Ben tam tersini söylüyorum. Sen zaten muhteşemsin. Ben seni değersizleştirmiyorum. Ben seni alkışlıyorum. Seni takdir ediyorum. Bravo sana diyorum. Bugüne kadar geldin, düştün, kalktın, hatalar yaptın, bir şeyler öğrendin. Hayatta kaldın. Bugün buradasın. Muhteşemsin ama burada bitmek zorunda değilsin. Çünkü içinde kullanmadığın bir potansiyel daha var. Daha iyi düşünebilirsin. Daha iyi iletişim kurabilirsin. Daha sağlıklı yaşayabilirsin. Daha üretken olabilirsin. Daha başarılı olabilirsin. Daha sakin olabilirsin. Daha güçlü olabilirsin. Daha sevgi dolu olabilirsin. Daha cesur olabilirsin. İşte ben sana en muhteşem derken aslında şunu söylüyorum. Sen muhteşemsin. Ama kendine burada durma. Potansiyelini kullan. Bir adım daha git. Daha sonra bir adım daha, sonra bir adım daha ve bunun sonu yok. Çünkü bugün yarattığın en muhteşem versiyonun yarın başlangıç noktan olabilir. İşte en kelimesi bunun için orada. Peki neden versiyonunu diyoruz? Versiyonun neden bu kelime? Şimdi çok önemli bir kelimeye geldik. Evet, versiyonunu. Neden halini demedim? Neden başka bir kelime kullanmadım? Çünkü versiyon kelimesinde benim çok sevdiğim bir fikir var. Gelişim. Bakın, telefonunuzdaki bir program bile güncelleniyor. Yeni bir versiyonu çıkıyor. Neden? Çünkü eski versiyonu çöpe atılmıyor aslında. Eskisinin üzerine yenisi inşa ediliyor. Onun eksik tarafları dolduruluyor. İnsan da böyle. Ben bugün 66 yaşında, 40 yaşındaki Turhan'la aynı insan değilim. Umarım 67 yaşındaki Turhan da bugünkü Turhan'la aynı insan olmayacak. Çünkü bittiğim gündür o gün. Gelişim de biter. Ben bitmek istemiyorum. Ben her gün yeni bir versiyonumu görmek istiyorum. Daha bilgili, daha farkında, daha üretken, daha sakin, daha güçlü, daha iyi. İşte bunun için versiyon diyorum. Eski seni öldürmüyoruz. Eski seni aşağılamıyoruz. Eski senin üzerine yeni seni inşa ediyoruz. Evet. Ve şimdi geldik en önemli kelimeye. Yarat. Arkadaşlar, belki bu mantranın en önemli kelimesi budur. Dikkat edin. Ben en muhteşem versiyonumu yaratıyorum demiyorum. En muhteşem versiyonumuzu yaratıyoruz da demiyorum. Yarat diyorum. Neden? Çünkü burada bilinçli olarak bir komut dili kullanıyorum. Size basit bir örnek vereyim. Aynanın karşısına geçin, kendinize 50 kere bugün çok güzelim deyin. Sonra dışarı çıkın. 5 ayrı insan size bugün ne kadar güzel görünüyorsun desin. Hangisi sizi daha fazla etkiler? Çoğu insan için dışarıdan gelen sözün etkisi çok daha güçlüdür. Aslında çoğu insan için demiyorum, bütün insanlar için. Çünkü karşınızda size hitap eden bir ses vardır. Üçüncü bir ses. Ben de burada kendi kendime bir şey anlatmak yerine bir komut veriyorum. Yarat. Peki kime söylüyorum? Ha diyebilirsiniz, yarat kim, ben, kim, o, yaratıyorum, ne, kim, ismi niye yok? İşte burada püf noktası başlıyor. İşte en sevdiğim tarafı burada. Ben pası atıyorum, golü kim atarsa atsın. Kim üzerine alınırsa alınsın.
Beynim üzerine alınsın, sıkıntı yok. Bilinçaltım üzerine alınsın, orada da sıkıntı yok. Bedenim üzerine alınsın, orada da sıkıntı yok. 40 trilyon hücrem var. Hücrelerim üzerine alınsın, sıkıntı yok. Ruhum üzerine alınsın, orada da sıkıntı yok. İçimdeki yaratıcı güç üzerine alınsın. Kim üzerine alınıyorsa alınsın. Elini taşın altına koysun. Hatta kafasını koysun taşın altına. Çünkü yaratıyorum dediğim zaman ne oluyor? İşi yalnızca kendime veriyorum. Diğerleri yan gelip yatıyor. Tamam, ben yaratıyorum. Ama yarat dediğim zaman kapıları açıyorum. Bütün sistemime söylüyorum. Bütün varlığıma söylüyorum. Yarat. İşte bu yüzden yarat kelimesinin bir harfini bile değiştirmek istemiyorum. Peki neden değiş değil? Peki neden geliş değil? Veya neden ol değil? Çünkü bunların hiçbiri benim için yaratmak kadar güçlü değil. Yaratmak, ortaya yeni bir şey koymaktır benim gözümde. Etrafınıza bir bakın. Binalara bakın, uçaklara bakın, arabalara bakın, kitaplara bakın. Teknolojiye bakın, sanata bakın. Bunların arkasında insanın yaratıcı kapasitesi var. Ve bunları yaratan insanların beyninin ağırlığı sizin beyninizden 2 kat fazla değil. Onlar da insan, sen de insansın. Öyleyse burada problem ne? Öyleyse kendi hayatının karşısında neden edilgen kalacaksın? Neden yalnızca değişmeyi bekleyeceksin? Yarat, yarat. Benim için bundan daha motive edici bir kelime yok. Sanki içinizde sihirli bir lamba var ve siz lambanın içindeki cine komut veriyorsunuz. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Şimdi gelelim çok sorduğunuz başka bir şeye. Her gün story'de mantramızı paylaşıyoruz biliyorsunuz. Ve mantranın etrafında kendi kuyruğunu ısıran bir yılan görüyorsunuz. Bana çok soru soruyorsunuz. Hocam bu yılan nedir? Ne anlama geliyor? Mantrayla ne ilgisi var? Onun adı Ouroboros. Ouroboros binlerce yıllık çok eski kadim bir semboldür. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan ya da ejderha şeklinde tasvir edilir. Ve bir çember oluşturur. Peki başlangıç nerede, son nerede belli değil. Çünkü son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. İşte benim bu sembolü seçmemin nedeni tam olarak da bu. Çünkü benim için insanın gelişiminin de bir sonu yok. Bugün en muhteşem versiyonunu yarattın. Bitti mi? Hayır. Çünkü bugün ulaştığın nokta yarın senin yeni başlangıç noktan. Yarın onun daha muhteşemini yaratabilirsin. Sonra onun da ve sürekli gelişim, sürekli dönüşüm. Sürekli yeniden yaratım. Bir çember, bir Ouroboros. İşte bu nedenle mantramız o çemberin içinde. Çünkü Ouroboros bana şunu anlatıyor. Bittiğin bir nokta yok. Her son yeni bir başlangıç. Ve her yeni başlangıçta kendinin daha muhteşem bir versiyonunun yaratma ihtimalin var. Bence Ouroboros ile saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat, birbirini tamamlıyor. Biri bunu kelimelerle söylüyor, diğeri sembolle anlatıyor. Ve şimdi sizinle bir akım başlatmak istiyorum. Size çok güzel bir şey anlatacağım. Aslında bu fikir benden çıkmadı. Takipçilerimizden biri yaptı. Biz bu mantrayı Ouroboros'un içinde paylaştık ya. Takipçimiz bu görseli aldı ve telefonunun duvar kağıdı yaptı. Ben görünce muhteşem bir fikir dedim. Ve ben de hemen kendi telefonuma koydum. Şimdi düşünün, telefonunuzu bir günde kaç kere elinize alıyorsunuz? Kaç kere ekranını açıyorsunuz? Yüzlerce kere, binlerce kere. Ve her açtığınızda karşınızda ne var? Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Bu bilinçaltı tarafından algılanıyor. Bu bilinçaltı tarafından ezberleniyor. Bu bilinçaltı tarafından bir komut olarak algılanıyor. Belki her seferinde durup okumayacaksınız. Ama bilinçaltınız onu anlar. Okumanıza da gerek yok. Ama o cümle sürekli gözünüzün önünde. Sabah orada, işe giderken orada, çalışırken orada, birine kızdığınızda da orada. Moraliniz bozulduğunda da orada. Bir karar vermeden önce de orada. Bir fırsat karşınıza çıktığında da orada. Telefonu açıyorsunuz ve karşınızda
saniye saniye sanki size tekrar soruyor. Şu anda ne yapıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Söyleyeceğin şey ne? En iyi versiyonun bu mu? Vereceğin karar ne? Ve. Senin en muhteşem versiyonun şu anda ne yapardı? Düşünebiliyor musunuz? Mantrayı sabah 50 kere yazdınız ama mantra sabah orada kalmadı. Artık bütün gün sizinle, cebinizde, elinizde, gözünüzün önünde. Onun için bugün sizden bir şey istiyorum. Bu görseli telefonunuzun duvar kağıdı yapın. Ben yaptım. Siz de yapın. Bu bizim mantra ailemizin bir sembolü olsun. Ve gelin bunu birlikte bir akım haline getirelim. Bir ay boyunca deneyelim. İnanın bunun enerjisi inanılmaz olacak. Bir telefondan bir telefona akacak. Bir enerji kümesi, bir enerji oluşumu. Muhteşem bir şey. Ve açtığınızda, telefonunuzu açtığınızda bu cümle karşınızda olsun. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yaratın. Sonra bana anlatın, yazın. Bir ay sonra odağınızda ne değişti? Davranışlarınızda ne değişti? Kararlarınızda ne değişti? Hayatınızda ne değişti? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Hatta bunu sadece kendinizde bırakmayın lütfen. Rica ediyorum. Ben hep söylüyorum ya arkadaşlar. Paylaştıkça çoğalarak bize geri döner. Arkadaşınıza gönderin, çocuğunuza gönderin, eşinize gönderin. Sevdiğiniz bir insana gönderin. Ben sizinle paylaştım değil mi? Bir sırrımı paylaştım, bir pozitif bulduğum bir şeyi paylaştım. Cimrilik yapmayın. Siz de paylaşın. Uzun uzun açıklamanıza da gerek yok. Sadece şunu söyleyin. Bunu telefonunun duvar kağıdı yap, hayatına mucizeler yağacak. Saniye saniye en muhteşem versiyonu yarat. Şimdi gelelim nasıl uygulayacağımıza. Çünkü buradan sonra bahane bırakmak istemiyorum. İlk soru, yazmak zorunda mıyım? Benim cevabım, ben yazmanızı istiyorum, öneriyorum. Çünkü neden yazmanızı istiyorum açıklayacağım. Çünkü yazdığınız zaman sadece düşünmüyorsunuz, görüyorsunuz, eliniz hareket ediyor, dikkatinizi veriyorsunuz. Ben yazmayı biraz imza atmaya benzetiyorum. Bir sözleşmenin altına imza attığınız zaman ne yapıyorsunuz? Onu onaylıyorsunuz. Benim için mantrayı yazmak da biraz böyle. Onaylıyorsunuz. Kendinize verdiğiniz sözün altına tekrar tekrar imza atıyorsunuz. Mühürlüyorsunuz. Peki, sesli söyleyebilir miyiz? Evet. Hatta ben destek olarak bunu çok seviyorum. Yazın ve zaman zaman sesli söyleyin. Ve şunu da uygulamanızı öneririm. Çok ben uyguluyorum çünkü. Telefonunuzda dikte sistemi var biliyorsunuz. Bu kelimeyi ağzınızda gevelediğiniz zaman telefonunuz bile anlamaz. Onun için düzgün söylemeniz gerekir. Eğer dikte kullanırsanız artikülasyon konusu da ortadan kalkar. Çünkü diktenin anlamadığı bir şeyi sizin bilinçaltınız da anlamaz. Onun için dikte sizin söylediğiniz cümleyi tam olarak yazıyorsa o zaman her şey yolunda. Onun için dikte ile tekrar etmeyi şiddetle öneriyorum. Çünkü artikülasyon oturuyor, beyin de tam mesajı alıyor. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Sesli tekrarın benim için güzel taraflarından biri de bu. Kendi sesinizi tekrar duyuyorsunuz. Dolayısıyla yazmak ana uygulama. Okey, orada bir sıkıntı yok. Sesli söylemek ise onu destekleyebilir. Okey? Anlaştık bu konuda. Okey. Şimdi sorulardan biri. Kurşun kalem mi, tükenmez kalem mi? Arkadaşlar bunlara hiç takılmayın. Kurşun kalem olur, tükenmez kalem olur, dolma kalem olur, mavi olur, siyah olur, kırmızı olur. Ne istiyorsanız yeter ki yazın. Bu işin gücünü kalemin markasına bağlamayın. Büyük küçük harflerle mi yazacağız? Soru bu. Evet, eski mantramızda o vardı. Onun için bunu da açıklamak zorundayım. Eski mantrayı uzun zamandır yazan arkadaşlar bunu özellikle soruyorlar. Çünkü eski uygulamamızda zaman zaman harflerin büyüklüklerini değiştiriyorduk. Buradaki amaç beyni biraz daha işin içine sokmaktı. Yani burada otomatik yazmayı bozmak için bunu kullanıyor. Bu mantrada buna ihtiyaç yok. Dümdüz yazabilirsiniz. Büyük yazabilirsiniz, küçük yazabilirsiniz, normal el yazısında yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu mantra farklı. Kaç kere yazacağız? Bana sorarsanız
50'nin altına inmeyin. Ama bunun bir üst sınırı yok. 50 yazarsınız, 100 yazarsınız, 200 yazarsınız. Canınız ne kadar istiyorsa yazarsınız. Ben bunu daha fazla hayatımın içine sokmak istiyorum diyorsanız daha fazla yazın. O sizin tercihiniz. Ama burada başka bir şey daha söyleyeyim. Hepsini tek oturuşta yazmak zorunda değilsiniz. Defteriniz çalışma masanızın kenarında dursun. Fazla büyük bir defter almayın. Bu çantanızda da götürebileceğiniz bir defter olsun. İşe götürürsünüz, evde kullanırsınız. Yani yanınızda sıkıldığınız zaman veya telefonda konuşurken kararlayabilirsiniz. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yaratın. Bir işe başladınız, biraz yazın. Dikkatiniz dağıldı, biraz yazın. Bir toplantıya gireceksiniz, biraz yazın. Önemli bir telefon görüşmesi yapacaksınız, biraz yazın. Çünkü bu mantranın benim için en önemli özelliklerinden biri odağı arttırmasıdır. Odaklanmayı arttırmasıdır. Neden? İlk iki kelime ne? Çünkü ilk iki kelime ne? Ona dikkat ederim. Saniye saniye. Tekrar şu ana geliyorsunuz. Tekrar yaptığınız işe dönüyorsunuz. Bir başka soru. Ne zaman yazalım? Bana göre en etkili zamanlardan biri sabah yazmak. Gözünüzü açtınız. Mümkünse güne başlamadan önce yazın. İşe gittiniz, masaya oturdunuz, ilk işiniz olarak yazın. Belki 10 dakika harcayacaksınız değil mi? Belki 10 dakika gitti diyeceksiniz. Ben kendi deneyimimden size tam tersini söylüyorum. Ben sabah yazdığım zaman gün içerisinde daha odaklı olduğumu, daha verimli çalıştığımı ve zamanımı daha iyi kullandığımı görüyorum. 10 dakika veriyorum doğru ama gün içerisinde bana çok daha fazlasıyla geri döndüğünü hissediyorum. Akşam vaktiniz varsa yatmadan önce de yazın. Kesinlikle öneririm. Ben yatmadan önce zihnime hangi düşünceyi bıraktığımı çok önemsiyorum. Son düşüncelerimden biri şu olsun. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Ve öyle uyuyayım. Günü unutayım. Negatif şeyleri unutayım ve komutumu vereyim. Çünkü biz uyuduğumuz zaman bir yenilenme yaşıyoruz, bir rejenerasyon yaşıyoruz, şarj oluyoruz. Biz komut veriyoruz. Diyoruz ki saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Hücrelerimiz bu komutu alıyor, bilincimiz alıyor, bilinçaltımız alıyor. Herkes, her şey, her nokta, her şey bu komutu alıyor ve öyle uyuyor. Uykuda işlem devam ediyor. Bir başka soru. Yazdığımız kağıtları ne yapacağız? Hiçbir şey. Hiçbir şey. İsterseniz saklayın. İsterseniz biriktirin. İsterseniz geri dönüşüm kutusuna atın. Kağıdı kutsallaştırmayın. Bakın tekrar ediyorum. Kağıdı kutsallaştırmayın. Önemli olan kağıt değil. Önemli olan sizin yaptığınız çalışma. Bana göndermek isteyenler gönderebilir. Burada da bir sıkıntı yok. Ben bundan rahatsız olmam. Tam tersine sizinle iletişimde kalmaktan ve neler yaptığınızı görmekten memnun olurum. Ama bana göndermek zorunda değilsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım kafanızdaki soruların büyük bölümüne cevap verebilmişimdir. Ama eminim ki yeni sorularınız da olacaktır. Onları da bu videonun altına yorum olarak yazın. Hepsini okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda ise bu sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışacağım, söz veriyorum. Şimdi sıra sizde. Yazın, yazın, uygulayın ve ne değiştiğini kendiniz görün. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.